Evet arkadaşlar, bu kolyenin ikinci aşaması olan bu taş sarmayı şimdi size göstereceğim. Bunda kullandığım şöyle bir taş var. Elinizdeki herhangi bir taş olabilir, fark etmez. Deliği olsun olmasın bu da önemli değil. Zaten burası kapanacak. Gördüğünüz gibi sarıyor yaptığımız çalışma bunu. Kullandığım malzeme, bakın, kum boncuk kullanacağım. Şimdi bu taşı sarmak için kum boncuk kullanacağım ve çek kristali kullanacağım. Piramit kristal de kullanabilirsiniz. Normal kristal de kullanabilirsiniz. Ben 4 numara çek kristali kullanacağım. Siyah kumumu kullanacağım. Ve buradaki 0.15 Miyuki'nin minik boy olan kumunu kullanacağım. Evet, öncelikle iple çalışıyorum. Bunu da belirteyim. İpimin hemen arkasına stop boncuğumu takıyorum. Daha sonra bunu çıkartacağım. Evet, stop boncuğumu takıyorum ve bir düğüm atıyorum. Aynı zamanda şu kısmı biraz uzun tutun. Daha sonra şurada minik bir çalışmamız olacak bu boncuğu çıkarttıktan sonra. Şöyle iğne geçip bir minik çalışma yapabileceğiniz kadar da bir ip bırakın. Şimdi stop boncuğumuzu taktık. 7 tane kum boncuğumu iğneme alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 tane boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Şimdi bu ilk 4'ü baz alıyorum. İyi bakın. 1, 2, 3, 4. 4 ve 3'ün içinden yukarı doğru iğnemi geçirdim. Ve bu dörtlü ne oldu? Bir kare oluşturdu. Şimdi bir tane kum alıyorum. Bir kum alıyorum. İpimin çıktığı boncuklardan 4 tane boncuk yürütüyorum. Şimdi bir kristal alıyorum. Şöyle bir görünüm. Bir kristal alıyorum. Bu iki boncuktan yine yukarı doğru çıktım. Evet, şimdi artık 5 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kumu aldım. Aşağıya indirdim. Şimdi yine 4 ve 3'ün içinden, bakın, 4 ve 3'ün içinden yukarı doğru geçiyorum. Ne oldu? Şurada bir karemiz oluştu. Bir tane boncuk alıyorum ve 4 tane boncuktan aşağıya doğru iniyorum. Kristalimin üzerinde bir tane boncuk kalmış olacak. Yani her defasında bunu yapacağız arkadaşlar. Kristalin üzerinde bir tane boncuk kalacak. Diğerlerinin de içinden geçmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra da bir kristal alıyoruz. Ve bu kenardaki 2 tane boncuğun içinden yukarı doğru çıkıyorum. Bu da buraya böyle oluyor. Şimdi kristalden sonraki aşamamızda her zaman 5 tane kum boncuk alıyorsunuz. 3, 5 aşağıya indiriyorum. Bu 5'i her zaman bir kareye dönüştürüyorsunuz. Bakın 4 ve 3. kumdan yukarı doğru çıkıyorum. Karemi oluşturuyorum. Şimdi de bir boncuk alıyorsunuz. Ve ipimin çıkmış olduğu sıranın yine aynı yere batarak kristalin üzerinde sadece bir tane kum kalacak. 4 tane boncuktan da aşağıya iniyorum. Bir kristal alıyorum. Bu 2'den de yukarı çıkıyorum. Evet, bunu ne kadar yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Benim taşımı böyle çevreleyene kadar, sizin elinizdeki taş neyse siz de ona göre göz kararı taşımızı çevrelemesi lazım. Benim devam etmem gerekiyor. Ne yapıyorduk?
Kristalden sonraki aşamamızda her zaman 5 tane kum alıyorduk. 4, 5 ve bu 5 tane kumu kareye döndürüyoruz. Yani 4 ve 3'ün içinden şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi bir kare oldu ve bir tane kum alıp aynı sıradan 4 tane kumdan aşağıya doğru iniyorum ve bir kristal alıp yandaki 2 kumdan yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde taşımızı kavrayacak kıvama gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet, ben şimdi taşımı kavrayacak kadar şöyle uzunlukta çalışmamı bitirdim. Bakın şöyle taşımı uçtan uca tamamdır, sarıyor. Şimdi bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bunu şöyle bir kenara koyuyorum. Şimdi diğer parçamı yapmak için yine iğnemi alıyorum ve ipimi iğneme geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu parçada yaptığım ilk işlem neydi? Stop boncuk takmaktı. Tabii ki buna da stop boncuğumu takacağım. Ve dip kısmında birazcık bir pay bırakın demiştim size. Daha sonra anlayacaksınız onun neden olduğunu. Şöyle bir küçük bir pay bıraktım. Ve başlıyorum. Nasıl başlıyorduk? 7 tane boncuk alıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayalım. 3, 6 ve 7. Bunu indirdim stop boncuğumun yanına. İlk dörtlüyü kare yapıyorduk. 2 değil, 3 ve 4'ü kullanıyoruz. Bu şekilde içinden geçtim. Ne yapıyorduk? Bir boncuk alıyorduk. Aynı ipimin çıktığı boncukların hizasından 4 tane boncuktan geçiyordum. Ve buraya kristal takıp 2'den yukarı çıkıyorduk. O kristali şimdi ben burada kullanacağım. Bu parçadan kullanacağım. Şimdi ilk kristalimden geçiyorum. İlk kristalimden geçeceğim. Evet. Bu şekilde geçtikten sonra dikkatlice bakın, kristalimden çıktı ipim. Şimdi buradaki kenardaki 2 boncuktan yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi yine devam edeceğim. Öncelikle elimde bir zapt edeyim ben bunu. Evet. Şöyle elimde tutuyorum. 2 boncuktan çıktıktan sonra yine 5 tane 3, 4, 5 boncuğumu aldım. Aşağıya indiriyorum. Ve 4 ve 3'ün içinden geçerek burada bir kare oluşturuyorum. Şimdi ne yapıyordum? Bir boncuk alıyordum ve ilk 4'ten aşağıya iniyorum. Şimdi kristali kullanıyorum. Yukarı çıktım.
Ve kenardaki bu 2 boncuktan da yukarı çıkıyorum. Evet. Bakın bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Yine 5 tane 1 2 3 4 5 boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Kare yapıyorum. 4 ve 3. boncuğun içinden geçerek karemi oluşturdum. Bir boncuk alıyorum. İlk ipimin çıktığı sıradaki 4 boncuktan geçiyorum. Şimdi kristali kullanıyorum. Yukarı çıktım. Ve şu kenardaki 2 boncuktan da yukarı çıkarak aynı sistemle devam ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar bitiriyorsunuz. Hep aynı 1 2 3 4 5 boncuk buraya koyduk. 4 ve 3. boncuktan iğnemi yukarı doğru çıkartıyorum. Bir kare oluşturuyorum. Bir boncuk alıyorum ve 4 boncuktan aşağıya iniyorum. Sonrasında kristalimi kullanıyorum. Ve şuradaki 2 boncuktan da yukarı çıkıp burayı da tamamlıyorum. Şimdi ben bunun hepsini yapayım. Sonra devam edeceğiz. Evet, iki tarafı da bu şekilde yaptık. Şimdi şu stop boncuklarımızı bir çıkartalım öncelikle. İlk tarafı şöyle bakın. Stop boncuğumu çıkartıyorum. Ve burada bir tane boncuk var. O orada kalıyor. Şimdi iğnemi şöyle iğneme geçireceğim. Evet. Şimdi şu ortadaki kristalden geçiyorum. O kum boncuk da oraya ne oluyor? Sabitlenmiş oluyor. İğnemi de şöyle boncuklar arasında yürüteceğim. Nerede bitirmek istiyorsanız oraya kadar yürütebilirsiniz. Ben şimdi buraya kadar geldim. Şöyle ortadan iğnemi geçirdim. Şurada bir halka oluşturdum ve oradan da gizli bir düğüm atarak burada bitişini yapacağım. Evet, şimdi geldik bu tarafa. Bunu bir keseyim öncelikle. Daha sonra temizleme işlemini yaparız bu kalan ipleri. Evet, yine buraya da iğnemi alıyorum. İpimi geçiriyorum. Buradaki stop boncuğumu da şöyle iğnemi içine sokuyorum ki önce bir çıkartayım. Bu şekilde çıkarttım. Yine burada da bir tane boncuğum var. Aynı sistemle bunu da ne yapıyorum? Yine kristalimin içinden iğnemi geçirdim. Bu da oraya yine bir yer buldu kendine. Şimdi iğnemi yürütüyorum. Şöyle yürüttüm. Burada da yine bir gizli düğüm atacağım. Şöyle alttan geçiyorum. Ve halkanın da içinden geçerek gizli bir düğüm attım. Ve bu kısım tamamlanmış oldu. Daha sonra bu ipleri yakacağız. Şimdi arkadaşlar
ne yapıyoruz? Bunu burayla birleştireceğiz. İlk önce bir taraftan, sonra diğer tarafı birleştireceğiz. Şunu iğnemi çıkartayım buradakini. Bunu böyle parmağıma normal şey gibi dolayayım. Rahat çalışmak için. İlk önce bu tarafı yapacağım. Bu tarafı birleştireceğim. Daha sonra da bu tarafı birleştireceğim. Evet, şimdi bu iki boncuktan ipim çıkmış. Görüyorsunuz. Bu da diğer taraf. Şimdi bunu birleştirme nasıl oluyor? 3 tane kum boncuğumu alıyorum ve aşağıya indiriyorum. Aşağıya indirdim. Şimdi bu, bakın, kristalin altındaki iki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru battım. Ve buradaki iki boncuktan da geçerek bir kare oluşturuyorum. Sonrasında ne yapıyorduk? Bir boncuk alıyorduk ve 4 tane boncuktan geçiyorduk. Daha sonra bir kristal alıyorum ve şuradaki iki boncuktan geçiyorum. Evet, bu tarafı birleştirmiş oluyorum. Şimdi iğnemi yürüteceğim. Şöyle aşağıya doğru. İpim bakın ikiliden çıktı. Yine ben şuradan iğnemi yürüteyim. Bu ikiliden de yürüteceğim. Ve bu kristalin içinden de çıkacağım. Evet, şu an buradayım. Kristalden çıktım. Şimdi bu tarafı yapacağım. Şöyle. Evet, burada da yine iki tane boncuktan çıkmış ipim. Yine 3 tane kum boncuk alacağım. 1, 2 ve 3. Aşağıya indiriyorum. Şimdi şuradaki iki boncuktan geçip kare yapacağım. Diğer ikiden de yukarı çıkacağım. Geçtim. Diğer iki boncuktan yukarı. Tamam. Evet, bakın birleşimimiz gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi iğnemi yürütüp yine bu kristalden çıkacağım arkadaşlar. Evet, şöyle boncukların arasından geçiyorum ve diğer ipimin olduğu kristale geldim. İkisi de şu an bu kristalden çıktı. Şimdi ne yapıyorum? Kenarlarını yapacağım. Evet, şimdi ilk önce bu ipimle başlıyorum ve kenarları yapacağım. İğnemi yine şu kum boncuklardan yürütüyorum. Ve şuradaki tepede olan kumla başlıyorum. Evet, başlangıcımıza geldik. Artık bu tepeleri 0,15 Miyuki'nin kumuyla dolduracağız. 2 tane alıyorum. Hop, diğer tepeye atlıyorum. 2 tane alıyorum.
diğer tepeye atlıyorum. 2 tane alıyorum. Diğer tepeden geçiyorum. Bu şekilde bütün boşlukları dolduruyoruz. Evet, sona geldim. Yine 2 tane boncuğumu aldım. Bu tepedeki kumdan geçiyorum ve ilk tarafı yapıyoruz. Şimdi bunu yürütüyorum ve kristalin içinde bitireceğim. Şöyle 2 kumdan bir aşağıya iniyorum öncelikle. Evet. Pense kullanacağım. Evet, buradaki kristalden inmiş oldum. Bu taraf tamam. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde ne yapıyorum? Öncelikle şöyle bir tepeye geliyorum. Tepeye geldim. Şimdi aradaki boşlukları 2 tane miyuki alıp dolduruyorum. En son sıkması kalacak. Burada çok sıkarak yapmanıza gerek yok. Taşı içine yerleştirdiğimiz zaman sıkacağız. 1, 2 ve tepelerden geç. 1, 2 tepeden geç. Evet, şimdi son 2 tane daha miyukimi alıyorum. 0,15 ve en sondaki tepeden de geçiyorum. Yine iğnemi yürütüp buradaki kristalden çıkan ipimin yanına getireceğim. İpim burada, diğer ipim de kristalde. Şimdi burada bir yürütme yapacağım ve kristalden çıkacağım. Evet. Evet, şöyle bir görünüm. Şimdi taşımı içine şöyle bir yerleştireyim. Şimdi sıkacağım arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyorum ve taşa iyice oturuyor. Evet. Evet, taş sarmamız bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bunu da bağlantısını yapıyorum. Şöyle kristalin altından geçiyorum. Şöyle bir gizli düğüm atıyorum. Bunu da koparacağım. Ve taş sarmamız bu şekilde bitti. Şunu da göstereyim. Evet, bu şekilde taşlarınızı sararak değerlendirebilirsiniz. Yapacakları şimdiden kolay gelsin.